Ben Erdem Küskün ve Unique Designer Selika projelerini izlemektesiniz. Merhabalar. Geçen bölümde aracımızı paramparça yapmıştık. Bu bölümde ise kaporta işlemlerini tamamlayacağız. Öncelikle tavanı kazıyıp küflerden pastan arındıracağız. Daha sonra ise taban, kapı araları, bagaj gibi yerleri temizleyip boyacıya teslim edeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Turan abi alt katta çalışırken sıkılmamanız için ben de size üst katı gezdirmek istedim. Aranızda hala görmeyenleriniz olabilir. Bu gördüğünüz alan bizim kafe alanımız. Şu an korona nedeniyle aktif değil ama korona öncesinde burada gelip bir şeyler içebiliyordunuz. Bildiğiniz bir kafe olarak hizmet ediyorduk. Şu sağ tarafta gördüğünüz poster çok özel bir poster, size onu da göstereyim. Bu Nakai-san posteri dünyada sınırlı sayıda üretildi. Şu alt sağ tarafta görmüş olduğunuz numaralar bunun limited edition olduğunun bir kanıtı. Dünyada sadece 150 tane var ve bu da onlardan biri. Yine aynı şekilde burada farklı RWB ürünleri var. Mesela Blu-ray'imiz var. İzlemeyenler online store'umuzdan satın alıp izleyebilirler. Bunun dışında neler gösterebilirim size? Burada Liberty Walk Ferrari'miz var. Şu an garajımızda duruyor bu araçta. Burada Doğukan Manço'nun hazırlamış olduğumuz Nissan S13'ü var. Ve en sağda da benim yıllardır hazırlamakta olduğum kendi aracım Toyota AS86 Turismo. Arka tarafa gidelim. Burada bazı Work Wheels jantlarımız var. Hepsi Japonya'dan geldi. Tişörtlerimiz, Liberty Walk, bunlar yine Japonya'dan geliyor. AS86'mızın Redline stopları severseniz. Stevie POV sticker'ımız var. Doğukan Manço'nun arka tamponu ve Ferrari'nin arka tamponu. Hatta size yakından göstereyim. Bunun arka difüzör ve ductile'i çok hoşuma gidiyor. Belki siz de beğenirsiniz. Bu araç da yine Avrupa'da tek olan bir araç. Burada baterim var. Arada sırada boş vakitlerimde canlı müzik yapıyoruz arkadaşlarla. Burada Toyota Supra projemiz. Bunun body kit'i de yolda. Yaklaşık olarak 1-2 ay sonra başlayacağız. Toyota Selica'mız, Mercedes projemiz ve yine Doğukan Manço'nun AS86'sı var. Şimdilik araçlarımız bu kadar arkadaşlar. Burada yine benim odam var. Genel bir showroom görüntüsü vesaire vesaire. Neyse, alt kata inelim şimdi. Alt kata inmeden önce şurada gözüme çarpan bir hoodie var. Bu da RWB Nakai-san imzalı hoodie. Bunu Japonya'dayken imzalatmıştım kendisine. Bakın burada görebiliyorsunuz imzayı. Tamam, şimdi karanlıkların içine alt katımıza inelim.
Evet arkadaşlar, alt katımıza indiğimizde böyle bir odayla karşı karşıya geliyoruz. Burada ufak bir aynamız var. Sol tarafta bay bayan lavabolar var. Burada yazan şey motto, güzel bir motto. The important thing is to keep trying. Keiichi Tsuchiya'nın söylemiş olduğu güzel sözlerden bir tanesi. Merhabalar, bu da benim. Evet arkadaşlar, gösterebileceğim şeyler şimdilik bu kadar. Servis bölümüne gidelim. Volkan Manço'nun R34 GTR'ı. Bunu da yine biz yapıyoruz. Geçelim. Burası boya kabinimiz. Boyaları bu alanda yapıyoruz. Sol tarafta mix makinemiz var. Boya üretebiliyoruz istediğimiz zaman. Şimdilik göstereceklerim bu kadar. Kaldığımız yerden devam edelim. Turan abi eline sağlık. Ben yokken bayağı çalışmışsın. Zaten odadan da belli oluyor, her taraf toz içinde. Güzel olmuş ama eline sağlık. Aslında ben daha çok çürük vardır diye düşünüyordum ama demek ki onlar pasmış. Fazla çürük çıkmamış. Burada biraz var. Diğer köşelerde. Sanırım evet, tavanın köşelerinde daha çok çürük oluşmuş. Neyle kazıdın? O 3M'in yuvarlak zımparalarıyla mı? Arkadaşlar bu arada bakın, 3M'in yuvarlak zımparaları bunlar. Spirale takıp aracınızı kazıyabilirsiniz. Gayet kullanışlı. Ön kısımlar beklediğimden daha güzel olmuş. Bu ortada biraz sorun var ama buralar gayet başarılı. Ortayı da halledersin herhalde. Süper süper. Hadi devam. Gördüğünüz üzere çürüklü bölümleri temizledik. Parçamızı kaynattık. Şu an gayet güzel gözüküyorlar. Diğer kısımlara devam edebiliriz.
Evet arkadaşlar, ön direk köşesinde ufak bir alanda çürük vardı. Orayı yaptık. Arka bölümde bu Turan abinin göstermiş olduğu bölüm yine çürüklerden arındırıldı. Yerine yeni bir parça kaynatıldı. Bu camın oturduğu köşe yine aynı şekilde temizlendi. Bagaja bakalım. Bagaj kısmında biliyorsunuz tüpümüz vardı. Bir de benzin depomuz vardı. İkisini de söktük. Altta çıkan çürükleri temizledik. Kaporta kazıma işlemlerini tamamladık. Şu sol taraftaki alan birazcık daha kazanılacak. Köşe direkte kapı arasında çok fazla çürük vardı. Hem üstte hem altta. İki taraftaki çürüğü de kesip oraya yeni metal parçalar kaynattık. Zaten şu an görebiliyorsunuz. Kapı içleri berbat durumdaydı. Bu kapı içlerini de temizledik. Tamamen kazıdık. Çürük olan yerleri yine kesip oraya yeni parçalar kaynattık. Şu an kaportacının işi bitti gibi bir şey. Arkadaşlar, aracımızın kaportası hazır. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.